Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde kahverengi, krem, çiçeklerim içinde turuncu ve yeşil normal 4 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Ben bu renklerle uygun gördüm modeli. Böyle yaptım. Patiğimizin tabanı, kenarlarımız şöyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimizi hanımlar kahve ipim ile başladım. Burun kısmından 12 ilmek olarak öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım. 12. Geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımdan yardım alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Şu 4. ilmeğim. 5. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. ilmeğim. Devam ediyorum. Şu 4. ilmeğim. 5 ve bir ilmek de şu kenardan girerek çıkarttım. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor. İkinci şişimi de ördüm. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde. 4. şişime geldim. Yine 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Böylece bir sıra örmüş olduk hanımlar. Evet, tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırmalarımızı şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Bu orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde artırma yaptım. 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. 2. ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine aynı şekilde düz örüyorum. Böylece 4 şişte de 7'şer ilmek oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz öreceğim.
5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı, kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. İlk şişimde hanımlar böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yaptım yine. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek hemen buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Düz öreceğim, artıracağım. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağım. Hanımlar, bu modelimizde her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artırma yapacağız. Sonra modelimize başlayacağız. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sırada 4 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi patiğimizin burnundaki şu küçük desenimizi yapacağız hanımlar. Şimdi krem ipimi de hemen şuraya hazırladım hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi kahve ipim ile örüyorum. Ardından kremimi ekleyeceğim. Buraya bir ilmek de krem örüyorum. Bir kahveden sonra bir tane kremimi ördüm. Hemen patiğimiz sökülmesin diye krem ipimin ucunu kahve ipime düğümledim. Şimdi bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizi bir kahve, bir ilmek krem, bir ilmek kahve, şöyle bir ilmek krem. Bu şekilde örüyoruz. Bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve, bir krem. İkinci şişimizde bir kahve diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet, diğer 3 şişimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bu sıramızda da kahve ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Kremleri de kahve ile. Yine bir krem, bir kahve, böyle devam ediyoruz. Bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve. Diğer şişimizde yine bir krem, bir kahve devam edeceğiz. Model şu görüntümüz. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz. Patiğimizin ön bölümünde artık kahve ipimizi kullanmayacağız. Kahve ipimizi de kesebiliriz burada. Ucunu da arkaya düğümleyeceğiz. İlmekleri krem ile öreceğiz. İlk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından tekrar dolanacağız. 2 sıra olacak. 2 sıra krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Çiçeklerimizi yapacağız. 4 sıradan oluşuyor çiçeklerimiz. Şimdi ilk şişimizde, çiçeğimizde ilk sıradayız. Bir ilmek krem örerek başlıyorum. Ardından yeşil ipimi ekleyeceğim. Buraya bir yeşil ördüm. Hemen yeşil ipimin ucunu da kremime düğümleyeceğim. 2 tane düğüm attım. İlk çiçeğimizi yapıyoruz şu anda. Bir yeşil ördüm. Bir krem. Tekrar bir tane yeşil. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında hanımlar 5 tane krem var. 2, 3, 4, 5. İkinci çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil,
bir krem, bir yeşil. Yine araya 5 tane krem örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrar araya 5 tane krem örüyorum. 4, 5. Diğer çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Tekrar araya 5 tane krem örüyorum. 4, 5. Çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrar 5 tane krem örüyorum. 4, 5. Çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil. Dördüncü şişime geçtim. Bir krem. Tekrar bir tane yeşil. Yine araya 5 ilmek krem örüyorum. 4, 5. Çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Ve kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Çiçeğimizin ilk sırasını tamamladık. Geldik ikinci sıraya. Bu sıramızda hanımlar şöyle yeşil ipimi aldım. İlk yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. İlk çiçeğimin yaprağını oluşturdum. Bu defa yaprak aralarına 3'er ilmek krem örüyoruz. İkinci yaprağımı yapacağım şimdi. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Yine yaprak aralarına 3 tane krem örüyoruz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci kremim, üçüncü kremim. Diğer yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane krem örüyorum. Diğer yaprağımdayım. 2 yeşil, bir krem, tekrar 2 tane yeşilimi örüyorum. Üçüncü şişimden devam ediyorum. İkinci yeşilimi de buraya ördüm. Yine yaprak arasına 3 tane krem. Diğer yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Yaprak arasına 3 tane krem örüyorum. Diğer yaprağımı yapacağım. 2 yeşil. Dördüncü şişimdeyim. Bir krem, 2 yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane krem. Sonuncu çiçeğimin yaprağını yapıyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Ve kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Evet, yaprağımızı tamamladık hanımlar. Şimdi çiçeğimiz var. Üçüncü sırada, çiçeğimizin üçüncü sırasında hemen bu turuncu ipimi de hazırlıyorum. Modelde üçüncü sıramız. Bu sıramızda yeşilimi kullanmayacağım. Yeşil ipim beklesin. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam bu ortaya çiçeğimi yapacağım. Şöyle turuncu ipimi ekledim. Bu bir kremin ilmeğin içinden turuncu ipim ile 3 ilmek çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim, ipimi şişime doladım. 2 oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. Bu defa turuncu ipimin ucunu da tabii düğümleyeceğim buraya. Düğümümü attım. Şimdi çiçek aralarına 7'şer tane krem örüyoruz hanımlar. 7 kremimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci çiçeğimi yapıyorum. Yine bu krem ilmeğin içinden turuncu ipim ile bu şekilde aynı 3 ilmek çıkarttım. Sonra araya yine 7 tane kremimi örüyorum. 3 oldu. Devam ediyorum ikinci şişimden. 4, 5, 6, 7. Tekrar turuncu ipimi aldım. Yine bir ilmeğin içinden turuncu ipim ile şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarttım. 3 oldu. Tekrar kremimi aldım. Çiçek aralarında 7'şer tane kremim var. 5, 6, 7. Bir diğer çiçeğimi yapıyorum. Yine bu ortadaki krem ilmeğin içinden 3 turuncu ilmek çıkarttım. Tekrar araya 7 tane krem örüyorum. Üçüncü şişimden devam edeceğim. İkinci kremim. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer çiçeğimi yapıyorum. Yine turuncu ipim ile bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Araya 7 tane krem örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Dördüncü şişime geçtim. Hemen buraya da yine turuncu ipim ile çiçeğimi yapacağım. Turuncumu aldım. Bir ilmekten yine turuncu ile 3 ilmek çıkarttım. Tekrar arada 7 tane kremim var. 3, 4, 5, 6, 7. Bu ortadan tekrar çiçeğim için bir ilmekten 3 tane turuncu ilmek çıkartıyorum. Ve kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum.
Evet, çiçeğimizin 3. sırasını tamamladık. Tekrar ilk şişimdeyim. Çiçeğimde 4. sıram. Bu sıramızda hanımlar, yine ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Burada 3 tane turuncu ilmeğim var. Bu 3 turuncu ilmeğimi şöyle turuncu ipimi alıyorum. Üçünü bir turuncu ipim ile örüyorum. Şöyle üçünü bir ördüm. Tekrar tek ilmek kaldı burada. Yeniden kremimi aldım. Çiçek aralarında yine 7 ilmek kremimiz var. 3, 4, 5, 6, 7. Yine bu 3 tane turuncumu aldım. Üçünü bir toplayarak turuncu ipim ile örüyorum. Araya 7 tane krem. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Yine bu 3 tane turuncu ilmeğimi alıyorum. Turuncu ipim ile hepsini bir normal düz keserek örüyorum. Üçünü bir örüyoruz. Şöyle tekrardan şöyle üçünü bir topladım. Yine çiçek arası için 7 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu sıramızda bu 3 tane turuncu ilmeği topluyoruz. Üçünü bir yine turuncu ipim ile şöyle topluyorum. Şöyle. Tekrar araya 7 tane krem. Şu birinci kremim. Devam ediyorum 3. şişimden. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine bu 3 turuncu ilmeği turuncu ipim ile şöyle örerek topluyorum. Üçünü bir örüyorum. Yine çiçek arası için 7 tane krem. 4. şişime geçtim. Yine bu 3 tane turuncu ilmeğimi şöyle turuncu ipim ile üçünü bir keserek örüyorum. Şöyle. Ve çiçek arası için şöyle kremimi aldım. 7 ilmek kremimi örüyorum. Şimdi sonuncu çiçeğimi yapacağım. Yine bu üçlü turuncu ilmeğimi şöyle alıyorum. Turuncu ipim ile üçünü keserek örüyorum. Kalan 5 ilmeğim krem. Hanımlar, böylece ilk çiçeğimizi bitirdik. Çiçeklerimiz tamamlandı. Turuncu ve yeşil ipimiz bekleyecek burada. İlmeklerimizi hanımlar düz olarak öreceğiz bu aşamada. Çiçek arası için ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz örüyoruz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi yine 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ikinci çiçekleri yapacağız. Kaydırmalı bir model. İkinci çiçekler ilk çiçeklerin tam aralarına gelecek şekilde kurulacak. Şimdi ilk çiçeğimizi yaparken bir krem örerek başlamıştık. İkinci çiçeğimizi yaparken hanımlar şöyle bu defa yeşil ipimi kremin üstünden atlatıp yaklaştırdım. İkinci çiçeği yaparken 5 krem örerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5. Ardından ilk modelde ikinci çiçeğimizin ilk sırası yaprağımızı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine ilk sırada olduğu gibi burada da yaprakların arasında 5'er tane kremimiz var. 5 kremi örüyoruz. Ardından tekrar bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine yaprak aralarına 5'er tane krem örüyoruz. Bu şekilde modelimizi diğer 3 şişimize de yapalım gelelim. Evet, çiçeğimin ilk sırasını yaptım geldim hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimde yaprağımızda ikinci sıradayız. Bu defa ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ilk yaprağımı yapacağım. Yeşilimi aldım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Yine ilk çiçekte olduğu gibi bu defa yaprak aralarına 3'er tane krem öreceğiz. Ardından yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. Bakın 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil şeklinde yapraklarımızı öreceğiz. Yaprak aralarına da 3'er krem yapacağız. Diğer 3 şişimizdeki yapraklarımızı da örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Bakın en son 4. şişimizde buraya bir yeşil denk geldi. Yaprağımız tam denk gelsin diye ilk şişimdeki ilk ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Böylece bu kenardaki yaprağımız da tamamlanmış oldu. Ardından yeşil ipimi bırakıyorum. Bakın hanımlar, bu defa şöyle yine turuncu ipi kremin üstünden atlatıp yaklaştırdım. Çiçeğimizde 3. sıramız. Buraya bir yeşil ördükten sonra hemen yanına 1, 2,
3, 4, 5 tane krem ördüm. Bakın bu tam ortaya çiçeğimizi yapıyoruz. Yine ortadaki bir ilmeğin içinden turuncu ipimizle 3 ilmek çıkaracağız. Aralara 7'şer tane krem öreceğiz. Her 7 kremde bir tam ortadaki hani 2 yeşilin ortasındaki bir kremin içinden 3 tane yeşil ilmek çıkaracağız. Şeklimiz şu. İkinci şişimizdeki bakın ilk ilmeğe de yine çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde diğer 3 şişimizi de yapalım gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişime de çiçeklerimi yaptım geldim. Şimdi tekrar birinci şişimizdeyiz. 4. sıramızı öreceğiz. Bu sıramızda yine bu yeşili de krem ile örüyorum ilk ilmeğimi. Burada ilk 6 ilmeğimizi krem ile ördükten sonra şu 3 tane turuncu ilmek vardı. Üçünü bir turuncu ipim ile toplayarak örüyorum. Artık bu 3 turuncuyu topluyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz. Şöyle. Yine modelin devamında 7 krem bir turuncu olacak şekilde çiçeğimizi kuracağız. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi de tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ikinci çiçeklerimi de tamamladım geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Yine çiçek arasına ilk çiçekten sonra olduğu gibi 2 sıra krem ipimiz ile düz öreceğiz. Ardından 3. çiçeklerimizi yapacağız. Hanımlar 3. çiçeği de yine ilk çiçeğimiz ile aynı hizada bakın. Aynı hizada, aynı şekilde, aynı sayılarla yapacağız. Kaydırma falan yok. İlk çiçeğimizin sıralamalarını takip ederek 3. çiçeği de yapabilirsiniz. 3. çiçekten sonra yine 2 sıra ilmekleri krem ipimiz ile düz ördükten sonra 4.'ye başlayacağız. 4. çiçeklerimizi de şu 2. çiçekleri nasıl ördüysek aynı sayılarla, aynı şekilde öreceğiz. Ardından toplam zaten 4 tane çiçek yapacağız ön bölüme. 4. çiçekten sonra tekrar 2 sıra ilmekleri krem ipimiz ile örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, toplamda 4 tane çiçeğimi yaptım. 4. çiçeğimden sonra da 2 sıra ilmeklerimi krem ipim ile ördüm. Hemen kahve ipimi tekrar hazırladım hanımlar. Burada yine ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam olarak patiğimizin şu bölümünü yapıyoruz. Hemen yanına artık kahve ipimi ekleyeceğim. Bir tane kahve. Hemen kahve ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. Bu bölümde hanımlar yine ilmeklerimizi bir krem, bir kahve, şöyle kahve ipin ucunda atlatarak yaklaştırıyorum, gizliyorum. Bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve. Devam edeceğiz. Bir krem, bir kahve, bir krem, bir kahve. Bu şekilde hanımlar diğer 3 çeşimizi de örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Bu sıramızda da hanımlar krem ilmekleri kahve, kahve ilmekleri de krem ipimiz ile öreceğiz. Yine bir kahve, bir krem, bir kahve, bir krem. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi 4 şişimizde de örüp ilk şişte buluşalım. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Artık krem ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizin tamamını kahve ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi krem ipimizi de kesip ucunu arkaya bağlayabiliriz artık. Bu aşamada artık 2 sıra boyunca ilmeklerimizi kahve ipimiz ile örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi 2 sıra boyunca kahve ipimiyle ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Bu bölümde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeği ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik. Patiğimin şu bilek kenarlarına hanımlar ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. 8 haroşamı düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Devamındaki ilmekleri de düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz.
Bu bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor hanımlar. Evet, ilmeklerimi taban bölüm düz örüyorum. Tekrar ilk şişime geldim hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Bakın tam bu ortada bilek ayrımı yaptık. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son 8 ilmek haroşa, bunları da düz öreceğim. Arka yüzde de yine bu haroşalar düz örülecek. Evet, bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Bakın ilmekleri yer değiştirdiğimiz yer. Buraya geldikten sonra geri döneceğiz. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7, 8. Baktığımızda burada bir diş haroşamız oluştu. Devamındaki ilmekleri de hanımlar ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, tabandaki ilmeklerimi de ördüm. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, bakın son 8 ilmek kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik hanımlar. Yeniden geri dönüyorum. İşlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönülüyor. Tekrardan ilk 8 ilmek haroşam yine düz örülecek ön yüzde. Devamındaki ilmekleri de ön yüzde olduğu için düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz hanımlar bu şekilde. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekler ters örülecek. Bu şekilde patiğimizin arkasını yapacağız. Şöyle baktığımızda patiğimizin bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza mutlaka giyin, deneyin. Arka bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Kaç numara yapacak olursanız olun, bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişteki 14'er ilmeğim şöyle tek şişe toplandı. Bakın dümdüz duruyor. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Bu sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim hanımlar, haroşalarıma. Bunları düz olarak örüyorum. Evet, tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. Yine 8 haroşamı ördüm, sayarak gideceğim.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bu hanımlar şimdi baktığımızda burada 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine ortadaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, topuğumuzu ördüm geldim. Aradaki ilmeklerim bitti. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayımız da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. Şöyle ilk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli değil. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim hanımlar. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyeceğim. Şu arka ilmek aralarına girerek tekrar burada zincir tekniğiyle düğüm yapıyorum. Daha sağlam olsun diye. Bir de ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkarsa hoş bir görüntü olmaz. Evet, patiğimizi tamamladık. Bakın hanımlar, topuğumuz şu. Ayağı giyince zaten bakın şöyle açılıyor. İzi bile belli değil. Tek taraflı bir kesim. Evet, patiğimizin görüntüsü böyle hanımlar. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, çeyiz içinde oldukça uygun bir model oldu hanımlar. Yapması kolay, zevkli bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Buyurun modelimizin ayaktaki duruşu. Bakın kenarı, patiğimizin diğer kenarı, tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.